Herkese merhabalar. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Crop süveter yapımını sizlerle paylaşacağım. Bu model bana izleyicimden geldi. Pinterest'te de çok görebilirsiniz. Baklalı, örümcekli, boğazda ve kol kenarlarında lastik yapıyoruz. İstediğimiz uzunlukta da yapabiliriz. Pamuk iple yaptım. Yapımına başlayalım. Modelimizde Nako denim sport ipini kullanıyorum. Kodu 2372, 100 gram, 265 metre. 4 numaralı tığ. İpimi aldım. Bir zincir çekiyorum, kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 145 adet zincir çekiyorum. 145 adet zincir çektim. Ölçümü 38 bedene göre yapıyorum. Her beden için 10 zincir fazla çekiyoruz. Crop olarak yapıyorum. Daha uzun da yapabiliriz. Ölçümüzü nereden alıyorsak ona göre zincirimizi çekiyoruz. Zincirimi şöyle elimle düzelterek sonuna doğru gidiyorum. İlk zincirin içerisine tığımı almıyorum. Batırıyorum, ipimi çekiyorum, kaydırıyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Önce ikisinden tığımı geçiriyorum. Sonra öbür 2 ilmekten de tığımı geçirip ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Sıramızın sonuna kadar ikili trabzan yaparak devam edelim. Son zincirin içerisine de batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Başlangıçta 3 zincir çekmiştik. 1, 2, 3. tam trabzanın başlangıç noktasına batırıyorum. İpimi kaydırıyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Modelimizin lastiğini yapıyoruz. Yanındaki trabzanın belini doluyorum. İpimi çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Yanındaki trabzanın iç kısmından belini doluyorum. İpimi çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir dışarıdan bir içeriden yapıyoruz. Tığıma doluyorum. Dışarıdan trabzanın belini doluyorum. İkili trabzan yapıyoruz. İçeriden dışarıdan yaptım. İçeriden
Trabzanın tepe noktasına batırıyorum. İpimi kaydırıyorum. 1, 2, 3. İkinci sıradayız. Yanındakini dışarıdan yapmıştım. İçeriden dışarıdan. Dışarıdan yaptıklarımızı aynı şekilde dışarıdan yapıyoruz. Tığıma doluyorum. İç kısmından yapmıştık. İç kısmından trabzanın belini doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Dışarıdan belini doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. İkinci sıramızdayız. Tamamlıyoruz. Bir sıra daha yapalım. 3 sıra olacak. Sıramızın sonuna geldik. Başlangıç noktamız. Tığıma doluyorum. İç kısmından trabzanın belini doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. İpimi kaydırıyorum. 1, 2, 3. Başlangıçlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Aralarda çizgi olarak gözüküyor. 1, 2, 3. 3 sıra lastiğimizi yaptık. Daha fazla da yapabiliriz. Tığıma doluyorum. Zincirin bitimindeki boşluğa batırıyorum. İlmeğimi yükseltiyorum. Tığıma doluyorum. Trabzanın etrafından dolanıyorum. Zincirin ilmeği, 2 tane de ilmek alıyorum dolanırken. İpimi çekiyorum. İkili trabzan yaptım. Burada trabzanı dolayarak yapıyorum. İstersek normal ikili trabzan yapabiliriz. İlmeğimi yükseltiyorum. Baş parmağımı ölçü olarak tutuyorum. Az bir taşırıyorum. İpimi çekiyorum. Örümcek yaptım. Tığıma doluyorum. İşlem yaptığımız nokta yanından itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Tığıma ipi alıyorum. Etrafından dolanıyorum. Trabzanı doladım. Tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Etrafından dolanarak 2 ilmek olarak çıkıyorum. İlmeğimi yükseltiyorum. Parmağımı koyuyorum. Üstünden biraz taşırıyorum. Örümcek yaptım. Doluyorum. Sayıyorum. İşlem yaptığım yeri saymıyorum. Yanından itibaren 1, 2, 3, 4, 5. 5. noktaya batırıyorum. İpimi çekiyorum. İlmeğimi yükseltiyorum. Tığımı alıyorum. Etrafından dolanıyorum. Trabzan yaptım.
Bu şekilde tamamlıyoruz. İstersek öbür modelimde 36 bedene göre yaptım. Burada 3 zincir boşluğu bıraktım. Normal trabzan yaptım. Baklaları daha küçük yaptım. Bu şekilde de uygulayabiliriz. Nasıl arzu edersek. Sıramızın sonuna geldik. İlmeğimi yükseltiyorum. Parmağımı taşırıyorum. Örümcek yapıyorum. Tığıma doluyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bittiği nokta. İpimi çekiyorum. Etrafından dolanıyorum. Trabzan yaptım. Zincirle başlamıştık. 2 trabzanı birleştiriyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çekerek üste çıkıyorum. Bu sırada da aynı işlemi yapıyoruz. Tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İlmeğimi yükseltiyorum. Hafif yükseltelim. Dolarken zorlanmadan yapalım. Yükseltiyorum. Aynı şekilde parmağımı taşıracak şekilde örümcek yapıyorum. Tığıma doluyorum. Burada trabzanın tam tepe noktasına batırıyorum. İlmeğimi yükseltiyorum. Etrafından dolanıyorum. Trabzan yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Dolanıyorum. Trabzan yaptım. Yükseltiyorum. Aynı şekilde yapıp sıramızın sonuna geliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. İlmeğimi yükseltiyorum. Örümcek yapıyorum. Trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. Doluyorum. Trabzan yapıyorum. 3 zincir çekmiştik. Boşluğa batırıyorum, kaydırıyorum. 1, 2, 3. Tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğa batırıp çeviriyorum. Trabzan yapıyorum. Burada modelimizi koyuyoruz. Baklanın birini açıyoruz, birini kapatıyoruz. Üçüncü sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. Yükseltiyorum. Doluyorum. Trabzan yapıyorum. Sekiz zincir çektik. Buradaki boşlukta da zincir çekmiyoruz. Tığıma doluyorum. Trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. Doluyorum. Trabzan yapıyorum. Birinde zincir çekiyoruz. Öbür boşlukta zincir çekmeden kapatıyoruz. Sekiz zincir çektim. Yükseltiyorum ilmeğimi. Doluyorum. Trabzan yapıyorum. Zincir çektik. Tığıma doluyorum. Boşlukta zincir çekmeden trabzan yapıp kapatıyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna gelelim. Sıramızın sonuna geldik. Son baklamızı kapatıyoruz. Tığıma doluyorum. Trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. İpimi çekiyorum. Yükseltiyorum. Belini dolayarak trabzan yapıyorum. Başlangıçta 3 zincir çekmiştik. 1, 2, 3. Üçüncü zincirin boşluğuna batırıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum.
Bitişlerimizi bu şekilde yapıyoruz. 1, 2, 3. 3 zincir çekerek üste çıktım. Tığıma doluyorum. Batırıyorum. Yükseltiyorum. Belini dolayarak trabzan yapıyorum. 8 zincir çekerek baklamızı açmıştık. Öbür baklamızı da kapatmıştık. Zincir burada bizim belirleyici noktamız. Zincir çektiğimiz baklayı yavaş yavaş kapatıyoruz. Kapattığımız baklayı da açıyoruz. Zincir uzunluğunda parmağımı ölçü olarak alıyorum. Parmağımı geçecek şekilde ilmeğimi uzattım. Örümcek yapıyorum. Tığıma doluyorum. Trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. İpimi çekiyorum. Yükseltiyorum. Belini dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Yanındaki trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. Dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Kapattığımız baklayı açıyoruz. Burada da ölçümü baş parmağımın genişliğinde ilmeğimi uzattım. Örümcek yapıyorum. Tığıma doluyorum. Trabzanın tepe boşluğu şu ortadaki boşluğa batırıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Belini dolayarak trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Zincir çektiğimiz bakla ilmeğimi uzatıyorum. Parmağımı geçecek şekilde ilmeğimi uzattım. Tığıma doluyorum. Trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Belini dolayarak trabzan yapıyorum. Yanındaki trabzanın tepe boşluğuna batırıp ikili trabzan yaptım. Kapattığımız baklayı parmağımın genişliğinde ilmeğimi alıyorum. Tepe boşluklarına batarak trabzan yapıyoruz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Zincirli olan baklamızı ilmeğimi uzatıyorum. Parmağımı geçirecek. 2 parmağım genişliğinde oluyor. Örümcek yapıyorum. Trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Dolayarak trabzan yapıyorum. Yanındaki trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. Trabzan yapıyorum. Kapattığımız baklayı da parmağımın genişliğinde alıyorum. Son trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. İlmeğimi uzatıp trabzan yapıyorum. 3 zincir çekmiştik. Zincirin bitimindeki boşluğa batırıyorum. Kaydırıyorum. 1, 2, 3. Dip noktasına batırıyorum. Trabzan yapıyorum. Zincirden sonra ikinci sıradayız. Burada şöyle göstereyim. Modelimiz bu şekilde. Ölçülerimizi dar alırsak modelimiz şöyle içeriye girer. Lastik hizasında duracak. İkinci sırasında ölçümüzü aynı alıyoruz. İlmeğimi uzatıyorum. Parmağımı hafif geçecek şekilde alıyorum. İlk sırada daha uzun alıp 2 parmağım şeklindeydi.
Şimdi burada bir parmağımı hafif geçecek şekilde aldım. Örümcek yapıyorum. Tığıma doluyorum. Trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. Etrafını dolayarak trabzan yapıyorum. Kapattığımız baklayı da hafif hafif açıyoruz. Yine aynı ölçüde ikinci sırada ölçümüz aynı oluyor. Örümcek yapıyorum. Trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. Trabzan yapıyoruz. Burada ölçümüzü kendimiz de istediğimiz şekilde belirleyebiliriz. Daha uzun da yapabiliriz. Burada ben kendime göre belirledim. Sıramızın sonuna geldik. Ölçülerimiz eşitti. Bu sırada örümcek yapıyorum. İlk trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. Etrafını döndürerek trabzan yapıyorum. Zincir boşluğuna batırıyorum. Kaydırıyorum. 1 2 3 3 zincir çektim. Dip noktasına batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şimdi zincirden sonra 3. sıradayız. Yavaş yavaş küçültüyoruz. Zincirsiz olan baklamızı da açıyoruz. Burada şimdi ölçülerimizi tersini yapıyoruz. Bir parmak genişliğinde ölçümü aldım. Örümceği yapıyorum. Trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. Trabzan yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırdım. Çevirerek ikili trabzan yaptım. Şimdi burada ilmeğimi uzatıyorum. 2 parmak genişliğinde ilmeğimi uzattım. Örümcek yapıyorum. Trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. Çeviriyorum. Trabzan yapıyorum. Bir parmak genişliğinde ölçümü aldım. Örümcek yapıyorum. Trabzan yapıyoruz. İlmeğimizi burada uzatalım. Zorlanırız yoksa döndürürken. Sıramızın sonuna geldik. Zincir çektiğimiz baklayı küçültüyoruz. Bir parmak genişliğinde örümcek yaptım. 2 tane trabzan yapıyoruz. 2 parmak genişliğinde ilmeğimi uzattım. Örümcek yapıyorum. Son trabzanın tepe noktasına batırıp çevirerek trabzan yapıyoruz. Başlangıç noktasına batırdım, kaydırdım. 1 2 3 dip noktasına batırıyorum. Trabzan yapıyorum. Zincir çektik. 1 2 3. Üçüncü örümcekten sonra kapatıyoruz. Tığıma doluyorum. Zincir çektiğimiz baklaydı. Tığıma doluyorum. Zincir çekmeden
trabzanın tepe boşluğuna batarak trabzan yapıyorum. Bu baklamızı kapatıyoruz. Açacağımız baklaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. Çeviriyorum. Trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. 2 tane trabzan yapıyoruz. 8 zincir 1, 2, tığıma doluyorum. Trabzanın tepe boşluğuna 8 zincir çekerek çeviriyorum. Trabzan yapıyorum. Baklalarımızın birini açıyoruz, birini kapatıyoruz. 8 zincir çektiğimiz baklayı kapatıyoruz. Tığıma doluyorum. Trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. İpimi yükseltip çevirerek trabzan yapıyorum. Yanındaki trabzana döndürerek trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincir çektim. Son trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. Trabzan yaptım. Başlangıç noktasına batırıyorum. İpimi kaydırıyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Boşluğa batırıp çevirerek ikili trabzan yaptım. Burada kapattığımız baklayı açıyoruz. Zincir çektiğimiz baklayı kapatıyoruz. Parmağımı ölçü olarak kullanıyorum. Tekrarını yapıyoruz. Parmağımın genişliğinde ilmeğimi alıyorum. Örümcek yapıp trabzanın orta noktaya batırıyorum. 2 tane trabzan yapıyoruz. 8 zincir yaptığımız baklaya zincir uzunluğunda parmağımı geçecek şekilde ilmeğimi uzatıyorum. Örümcek yapıp trabzanın tepe boşluğuna batırıp çevirerek ikili trabzan yapıyorum. Burada orta boşluğa batırıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Parmağımı geçecek şekilde örümcek yaptım. Trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. Çeviriyorum. Trabzan yapıyoruz. Tekrarını yapıyoruz. Hep bu şekilde ilerliyoruz. Modelimiz ortaya çıktı. Zincir çektiğimiz baklayı küçültüyoruz. Kapalı olan baklamızı da açıyoruz. Zincirden sonra 1, 2, 3 örümcek yapıp kapatıyoruz. Öbüründe de zincir çekiyoruz. Koltuk altı hizasına gelene kadar ilerleyelim. İstediğim uzunluğa gelene kadar ilerledim. 13 sıra ördüm. Bitişinde trabzanın tepe noktasına batırıp kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi burada kesiyorum. Koltuk altı ayıracağız. Başlangıç ve bitiş noktasında
ilmek belirleyicimle belirliyorum. Ortalıyorum. Tam onun karşısına gelecek trabzandan belirledim. Sayıyoruz. Trabzanları 2, 4, 6, 8, 10. Ayırdığımız yeri öreceğiz. Kenarda da bir tane baklamız oluyor. Burası da kenara geliyor. Arka tarafta da yine aynı şekilde eşitliyoruz. 2, 4, 6, 8, 10. İlmek belirleyicimle belirlediğim noktadan ikinci trabzanın tepe boşluğundan bir düğüm atıyorum. Aynı noktadan tığımı içerisinden geçiriyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Trabzanın tepe noktasından ilmek belirleyicimi çıkartayım. İpi tığıma doluyorum. Kısa ipimizi de şöyle tığımın üstüne alıp gizliyorum. İkinci yerdeydik. Zincir çektiğimiz bakla küçültüyoruz. Yanındaki baklayı açıyoruz. Burada ilmeğimi uzatıyorum. Örümcek yapıp trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. Aynı işlemi yapıyoruz. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Örümcek yapıp son iki trabzana batırıyorum. Burası da ortaya ayırdığımız nokta. 1, 2, 3 zincir çekiyorum, çeviriyorum. Tığıma doluyorum. Trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. İpimi uzatıyorum. Döndürüyorum. Trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 3 örümcek yaptık. Burada zincir çekiyoruz. Sekiz zincir çektim. Trabzan yapıyoruz. Tığıma doluyorum. Yanındaki trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. Kapatıyorum. Aynı işlemi yaparak boğaz kısmına gelene kadar ilerliyoruz. Koltuk altına gelene kadar 13 sıra ördüm. İşaretimizle belirledim. Boğaz ayrımına gelene kadar 7 sıra ördüm. Zincirden 2 sıra sonra bıraktım. Buradan da omuzumuzun üstüne gelene kadar 7 sıra ördüm. Toplamda 14 sıra oldu.
1, 2, 3. 3 tane ikili trabzan burada belirliyorum. Omuzumuzun üstüne gelecek şekilde buradan itibaren ilerliyoruz. Şu arası boğaz boşluğu. 1, 2, 3. Üçüncü zincirin içerisinden ipimi geçiriyorum. Yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bir tane düğüm atıyorum. Zincir boşluğundan tığımı içerisinden geçiriyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Yanındaki trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. Çevirerek trabzan yapıyorum. Üçüncü sıradayız. İlmeğimi uzatıyorum. Trabzanın tepe boşluğuna batarak ikili trabzan yapıyoruz. Burada da ilmeğimi uzatıyorum. Örümcek yapıyorum. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Trabzanın tepe boşluğuna batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. 3 zincir çektim. Çeviriyorum. Tığıma doluyorum. Yanındaki trabzanın tepe boşluğuna batarak ikili trabzan yaptık. 1, 2, 3. Zincir çektiğimiz batlaydı. Tığıma doluyorum. Burada kapatıyorum. Trabzan yaptım. Bu arada 8 zincir değil 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tığıma doluyorum. Trabzanın tepe noktasına batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekmiştik. 3. zincirin içerisine batırıyorum. Çevirerek trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Tığıma doluyorum. Trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. Çevirerek ikili trabzan yapıyorum. 5 zincir çekmiştik. Burada ilmeğimi çok uzatmıyorum. Hafif parmağımı geçecek şekilde örümcek yaptım. Trabzanın tepe noktasına batırıyorum. 1, 2. Burada çok hafif parmağımın altında kalacak şekilde örümceği alıyorum. Orta boşluğa batırıyorum. Bunu sadece bu sırada yapıyoruz. Tığıma doluyorum. Trabzanın tepe noktasına batırıp ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Çeviriyorum. Omuzumuzun üstüne gelene kadar kendi ölçülerimize göre yapıyoruz. Bitirdikten sonra modelimizin arka tarafını yapıp geliyoruz. Modelimizin öbür tarafında yaptım. Örerken askılarını da birleştirdim bir tarafını. Bu tarafı da beraber yapıyoruz. Ördüm. Askısını tamamladım. Zincirli olan yerde bıraktım. İlmeğin bu tarafta öbür askımızın ilk yuvasından
ilmeğimi içerisinden geçiriyorum. Tığıma almadan kaydırıyorum. Yanındaki yuvanın tek tarafından, içe bakan tarafından, öbür askının da dışa bakan taraftan tığımı içerisinden geçiriyorum, kaydırıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum, tek tarafını alıyorum. Öbür tarafında dışa bakan tarafından ipimi çekiyorum, kaydırıyorum. Son boşluğa da batırıyorum. İpimi çekip kaydırıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi burada kesiyorum. Modelimiz bitti. Omuzlarını birleştirdik. Yaka kenarında ve kol kenarlarında lastik yapacağız. İstersek bu şekilde de kullanabiliriz. Askılı crop olarak. Böyle de çok hoş oldu. Kenarlarından sık iğne veya trabzanla geçiş yapabiliriz. Lastik yapıyoruz. Omuzumuzu birleştirdiğimiz noktadan yanındaki boşluktan tığımı içerisinden geçirdim. İpimi içerisinden geçirip bir tane düğüm atıyorum. Aynı boşluktan ipimi çekip üst zincir çekiyorum. Kısa kalan iplerimi de şu şekilde alıp gizliyorum. Tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğa, geniş bir boşluk var. 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2. Küçük bir boşluk var. Bir tane trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Yanındaki geniş boşluğa 2 tane, 3 tane de yapabiliriz. Bir iki trabzan yapıyorum. İki tane trabzan yaptım. Son boşluğa, küçük bir boşluğa bir tane yapıyorum. Örümcekli olan boşluğa geldik. Tığıma doluyorum. Burada 1 2 3 4 veya 5 tane yapabiliriz. 4 tane yaptım. Yanındaki trabzanın tepe boşluğuna batırıp 2 tane trabzan var. İkisinin de tepe boşluklarına batarak 2 tane trabzan yapıp örümcek boşluğuna 4 tane yapıyorum. Bütün boşlukları doldurarak sıramızın sonuna gelelim. Küçük boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım. Başlangıç noktasına batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. Lastik yapacağız. Bu genişlik büyük bir genişlik oldu. Burada topluyoruz. Eksiltme yaparak 1 2 3 zincir çektim. Başlangıçta yaptığımız lastiğin aynısını yapıyoruz. Burada farklı olarak geniş olduğu için tığıma doluyorum. Bir trabzan değil 2 trabzan alarak topluyorum. Bunu sadece ilk sırada yapıyoruz.
2 trabzanı alıyorum. Dışarıdan belini dolayarak ipimi uzatıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. 2 trabzanın iç kısmından ikisini birden alıyorum. İpimi çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Dışarıdan içeriden 2 trabzanı alarak dışarıdan belini dolayarak ikili trabzan yapıyorum. İçeriden 2 trabzanı alıyorum. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Lastik yaparak geldik. Yakamız toplandı. İçeriden 2 tane trabzan alarak ikili trabzan yapıyoruz. Burada son bir tane kaldı. Bir tanesini tek alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekmiştik. Trabzanın tepe boşluğuna batırıp ipimi çekip kaydırıyorum. 1 2 3 3 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Şimdi burada dışarıdan yaptıklarımızı dışarıdan, içeriden yaptığımızı içeriden birer tane alıyoruz. Başlangıçta lastiği yaptığımız şekilde. Dışarıdan yaptığımı dışarıdan yaparak içeriden doluyorum. İçeriden ikili trabzan yapıyorum. Dışarıdan iç kısmından ikinci sıramızdayız. İstersek 3 sırada 2 sırada yapabiliriz. 2 sıra yapıyorum ben. Son sırası bu. Bu şekilde bitiriyoruz. Koltuk kenarında da yine aynı şekilde ipimizi koltuğun altından başlangıcımızı yapıp örümcek olan boşluklara dörder, küçük boşluklara ikişer, aynı yakada yaptığımız gibi yapıp burada eksiltme yapmayabiliriz. Büyük gelmişse eksiltme yaparak lastiğimizi yapabiliriz. Bu şekilde tamamlayalım, gelelim. Modelimiz bitti. Lastiğini boğazda 2 sıra ördüm. Kolda da aynı şekilde 2 sıra yaptım. İlk sırada lastikte eksiltme yapmıştım. Kolda da kolun altına gelecek örümcekte eksiltme yaptım. Devamında da birer trabzanla lastiğimi tamamladım. Bu ölçülerde yaptığımızda 2 yumak ip kullandım. Kalan ipim. Ölçümünü veriyorum. Genişliği 36 santim. Omuzdan uzunluğu 34 santim. Yakadan uzunluğu 29 santim. Umarım yardımcı olmuşumdur. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kullanın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.